Hüseyin Kantürk'le tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz, daha çok hızlıca giriş yapayım diye söyleyeyim. Birleşik Devletler Türkiye 1 başlığı adı altında devam edeceğiz. Bir seri yapalım dedik ve Birleşik Devletler Türkiye'yi oluşturacak ülkeleri konuşalım dedik. Hüseyin hoş geldin. Öngörülerin dahilinde nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun ve sen de iyisin. İzleyen arkadaşlara Ben de da iyiyim. hoş geldiniz diyelim. Onlara da selamlar söyleyelim. Herkese selamlar. Bu Birleşik Devletler Türkiye 1'de İran'ı konuşalım dedi Hüseyin. O zaman konuşalım Hüseyin, İran'ı. Evet. Şimdi Attığın bir tweetle başlayalım diyeceğim. Şimdi o tweetini de getireyim hemen. Tamam. Onunla başlayalım. Evet. Şimdi bunu, evet. Ne diyoruz burada? 2 Ocak 2032. Evet. Şimdi bunu ne zaman atmışız? 12 Nisan 2024. Bir sene önce, bir seneden bir fazla. Bir seneden fazla olmuş ama ben bunun gibi tweetleri 2021'den beri ara ara yazıyorum. Şimdi burada ne dedik? Her şey nasıl mı başlayacak diye bir girişle söyledik. 2 Ocak 2032, 20 Ramazan 1453. Yani bu Hicri takvime denk geliyor. Yani 2032 Hicri takvimde 1453 yılına denk geliyor. Hani 1453'e denk gelen yıl hangisi diye bakıp da 2032 demedim. Önce onu söyleyeyim. 2032 tarihini kendi kullandığım takvimle bulmuştum. Sonra hatta bayağı bir süre sonra dedim ya acaba hicri olarak bu hangi yıla geliyor ki diye merak ettim. Yani o takvimler oluşturup işte 2040'a 2060'a kadar projeksiyonu kendimce yaptıktan sonra düşün ki bak şimdi 2060'da merak ettim. Ona bakmamıştım. Ona da bakacağım sonra. Tamam. Dedim bu yakın olduğu için dedim acaba hangi yıla geliyor? Baktım ki 1453'e geliyor. Dedim ki işte yani gerçekten hani bu tevafuk olsa bu kadar enteresan bir yıla denk gelebilir. Tam da İstanbul'u fethi tarihi, Türklerin yükselişe başladığı tarih 2032 yine Türkiye'nin yükseliş döneminin başladığı yıl. Hep mesela bu süreç boyunca ne anlatıyorum? Şu anda dipten çıkış dönemindeyiz diyorum. Yani 2020'den 2032'ye kadar olacak dönemde Türkiye dipten çıkış dönemini yaşayacak. İşte arada savaş dönemi. 2032'de yani savaşın başladığı da aynı 1453 nasıl Osmanlı'nın işte hani yine Türk Devleti'nin yükseliş döneminin başlangıç tarihi ise 2032'de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseliş tarihinin başlangıcı olacak. Döneminin başlangıcı olacak. Sonra devamında ne dedik? 2 Ocak için. 2 Ocak'ta bu arada Cuma'ya geliyor. Evet. Şimdi 3 Ocak hikayesini de söyleyeyim. 3 Ocak kendi takvimlerinden bulduğum bir şey değil. 3 Ocak'ın hikayesi Süleyman, değil mi? İran'ın çok değer verdiği bir isim. Oradaki İran halkının da devletinin de çok önem verdiği bir isim Süleymani. Öldürüldüğü gün. Yani Amerika'nın Süleymani'yi öldürdüğü gün. 2 Ocak'ta bir gün öncesi de yine tevafuk oldu. Cuma'ya geliyor. Yani 2032'de 2 Ocak Cuma'ya geliyor. 3 Ocak'ta Süleyman'ın öldürüldüğü gün. Yani ülkeler için sembol niteliğindeki kişilerin böyle mesela işte öldürüldüğü gibi bir gün onlar için harekete geçmek için çok makul bir gündür. Yani hem kendince mesaj vermiş olur. İşte bunun intikamını da alıyoruz aynı zamanda. Halkı motive etmek için böyle özel günleri kullanırlar. Bu normal. Dediğim gibi 2 Ocak'ta yine tevafuk oldu. Cuma gününe denk geldi. Şimdi gelelim ikinci cümleye. İran Mehdisi Cuma hutbesine çıkacak. Şimdi ben bu İran'dan Mehdi çıkacak diye tabii İslam aleminin beklediği gerçek Mehdi olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. İran'ın kendi içinde bir Mehdi imam çıkaracağını, işte bekledikleri imamı geleceğini düşünüyorum. Onun da bu savaşın öncesinde gelmesini bekliyordum. Zaten onu paylaşmayı unuttuk. Geçenlerde İran'da üst düzey birisi işte Mehdi imam geldi diye bir açıklama yaptı. Tam tarihi de söylemedi. Niye geldiğini de böyle bazı şeyleri muğlak bıraktı ama artık geldi diye bir ifade kullandı. Ve o gün geldiğinde yani 2 Ocak 2032 geldiğinde 20 Ramazan 1453 geldiğinde bu arada 20 Ramazan'ı ben internetten bakıp yazmıştım. Sonradan baktığımda Recep ayına denk geliyor falan diye de gördüğüm oldu ama bakacağız hani dediğim gibi internetten okutup da baktım hani tam olarak ay olarak hangi bakacağız. Hicri takvim zaten. Hicri takvim orası. Şimdi İran Mehdisi de bir gün önce yani Cuma günü hutbesine çıkacak. Diyecek ki Siyonistler Ankara ve Bakü'de.
Şimdi bu cümleye herkes, değil mi, ikna olur. Azerbaycan'da özellikle İsrail'le olan yakınlığı falan, insanlar bu cümleye son derece gelir, aklına yatar, kabullenir. Türkiye için de kabullenirler. Türkiye'nin içinde de çok rahat buna destek bulurlar, bu çıkışa. Diyecek ki Kudüs'e giden yol buradan geçer. Yani daha önce de aslında şeye saldırdıklarında Irak'a gene aynı sloganı atmışlar. İşte Kudüs'e giden yol Bağdat'tan geçer. Şimdi de yine aynısını yapacaklar. Diyecek ki Kudüs'e giden yol Bakü'den, Ankara'dan geçer. Bu aslında bu hutbeyle, işte bu Cuma hutbesiyle, bu açıklamalarla savaş teknik olarak başlamış olacak. Arkasından da 3 Ocak'ta ilk atağı gerçekleştirecekler. Peki burada araya gireyim. Evet. Bu 2032'ye kadar İran nasıl sıkışacak ki böyle bir tepki gösterecek? Kendi içindeki Türklerin ayaklanmaları olsun, başka Evet. bir şeyler düşünüyor musun? Evet. Başka bir şeyler Şimdi başına orada, gelir mi? evet, şimdi onun üstüne de aslında ara ara yazmıştım. İran'ın içindeki Türklerde ayaklanma olmasını bekliyorum. Yani e, biraz daha yakın da olabilir. Mesela 2027-2028'e de kalabilir. Bu hani şeyden itibaren 2026'dan savaş 32 desek 30'a kadar, yani savaş başlamadan bir iki yıl önce en geç içeride bir ayaklanma da başlar. Yani orada çok fazla Türk var, değil mi? İşte haritamızda, Görünüyor şu anda. evet, güzel 45 milyon, paylaşım. 50 milyon arası. Yani hadi biz yapalım. Diyelim ki 35 ile 45 milyon arası en makul, böyle en abartısız rakamlarla bu civarda Türk yaşıyor. Yani işte 2,5 milyon Belücü yaşıyor. 40 desen, yani 45'e tamamlasan ikisini, yani oradaki Fars nüfusu 35-40 milyon anca vardır. Diğer e, Kürtler var. Kürtleri atlamayalım tabii. Evet. Orada Kürt nüfusu da var. Onları falan çıktığında belki 30 milyona düşer Fars nüfusu. Yani öyle bir Farsların orada Azerbaycan diyorum bak, İran'a. Orada İran, öyle bir, Güney Azerbaycan diye geçiyor ya evet, zaten. yani orada öyle bir Fars nüfusu da yok. Öyle bir demografik üstünlükleri de yok. Şimdi burada bir Türk ayaklanmasını savaşın öncesinde bekliyorum. Yani Aralarında, 2027 mi dedin biraz önce? yani 2027'de başlayabilir. Savaşın işte bir tık öncesinde başlayabilir. Bir Türk ayaklanmasıyla Farslarla Türkler arasında e, bir çatışma başlamasını bekliyorum. Yani arkasından işte bu çıkışları da bu büyük bir ihtimalle söyleyecekleri de çok basit Farsların. Bunları Siyonistler yaptırıyor. Zaten Azerbaycan'da Siyonistlerin elinde. Onlar bu işi, Türkler işte Türkiye bir yandan kaşıyor. Siyonistler bir oldu, İran'ı bölmeye çalışıyor. Evet, bu da yine güzel bir harita. İran'ın e, Fars bölgesi burası. Yani Hı hı. geri kalan bölge Farslara ait değil. Aşağısı Belücülerin, işte yukarısı Güney Azerbaycan, Kaşkay Türkleri, Türkmenler, Kürt Güney bölgesi. Türkmenler. Geriye baktığında, yani İran haritasında geriye baktığında Farsların kendi yeri neresi diye, Farsların yeri burası. Yani okyanusa kıyısı olmayan İran'ın ortasında küçük bir bölge onlara ait. Geri kalan bölge Farslara ait değil. Geri kalan bölge Türklere, Belücülere, Kürtlere ait. Yani onların yani demografik olarak da zaten, nüfus olarak da, bu bölgede tarihsel olarak da bu bölge Farslara ait değil. Şimdi Hı hı. yine bu da güzel bir harita. İran'daki Türk bayraklarıyla beraber hangi bölgede hangi Türklerin yaşadığı. Şimdi Türkiye'de konuşulunca herkes sadece Güney Azerbaycan'dan bahsediyor. Yani Evet. sanki orada bir tek Güney Azerbaycan var. Bir tek onlar yaşıyor. Tabii ki nüfusları en fazla olan Güney Azerbaycan. 30 milyon civarında nüfusu var. Ama mesela orada benim önemsediğim ikinci bölge Kaşkay Türkleri. Şimdi orada 2,5-3 milyon civarında Kaşkay Türk'ü var. Tabii İran içine de dağılmışlardır bunlar. Kaşkay Türkleri tam Körfez'in ağzındaki bölge Kaşkay Türklerine ait. Yani Basra Körfezi'nin stratejik değeri, o bölgede çıkan, değil mi, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gaz çıkıyor, bölgeden petrol çıkıyor. Petrol, gaz. Tabii hem bu zenginlik hem de Boğaz'ın stratejik değeri. Şimdi o Boğaz bizim için de önemli. Orası kalkınma yolu. Değil mi? Basra kalkınma yolunun da giriş noktası. Yarın İran oraya önünü kesmeye çalışır orada. Oranın güvenliği içinde, Boğaz'ın güvenliği içinde ve aynı zamanda oradaki Kaşkay Türklerin hakkı.
Yani oranın stratejik değeri, oranın zenginliği de Türklere ait, Farslara ait değil yani. Onun için Haşhaş o bölge, Türklerin toprağı zaten. tabii orası onlara ait. Şimdi bazıları diyor ki ya o zaman hepsi Güney Azerbaycan, öyle değil yani. Orada şimdi o zaman ne yapmak lazım? Bütün Türk devletleri ne yapalım? Türkiye'ye mi katalım? Onun gibi düşünmek lazım. Şimdi orası Hı hı. İran'ın coğrafyasını, Türk dünyası coğrafyasının tamamı gibi düşünelim. Oradaki her bölgede bir Türk devleti. En büyük Azerbaycan diye, değil mi? Güney Azerbaycan diye hepsini oraya katmak adilane olmaz. Diğer Türkler de yaşıyor farklı boylardan. Tarihsel olarak da kendi alanları var. Onların hakkı da o bölgelerde kendi devletlerini kurmak. Şimdi bu da İran'ın içindeki nüfus dağılımı. Şimdi gördüğünüz gibi Evet. zaten Türk, biraz önceki haritayla uyumlu bu da. Yani Fars bölgesi dediğin yer tam da orta noktası. Yani Farsların yaşadığı Farsistan diyebileceğimiz yer tam da bugünkü İran'ın orta noktası. Geri kalan bölgelerin çoğunluğu zaten Türkler. Yani Belücü bölgesinde bile %4, %5 Türk var. Yani Kesinlikle. geri kalan bölgelerin tamamı Türk nüfusunun yoğun olduğu yerler. Yani Şimdi şu haritada gördüğümüz İran'ın bugünkü haritasında tamamında evet. %4, %3,5, 4 bile olsa tamamında, eyaletlerin tamamında Türk nüfusu var. Şimdi o tabii o savaş anında o ayrışma olur. Şimdi böyle şeyler olur. Fars bölgesindeki Türkleri teklerler. Şeye Hı hı. doğru işte kuzeye, güneye doğru, diğer bölgelere doğru şey olur. Arada ayrışma olunca bir tekleme de olur yani. Türk-Fars savaşına dönüşecek bu iş çünkü. Yani mezhep savaşı olmayacak burada. Şimdi Orta Doğu'nun genel şeyi ne? Mezhep savaşını, değil mi? İşte Suriye'de o, Yemen'de o. Adını doğru söyleyelim yani. Yoksa hepsi Arap, değil mi? Evet. Tabii Kürtler, yani mesela Suriye'de Kürt-Arap-Türk savaşı olmadı. Mezhep savaşı oldu. Yemen'deki olan da o. Yani Arap başka bir millet savaşı olmuyor. İki Arap millet mezhep ayrışmasına girdi. Mezhep savaşı yaşıyor. Buradaki konu mezhep savaşı olmayacak. Yani İran'ın içindeki konu. Türk-Fars savaşı olacak. Türk-Fars savaşı olacak. Onun için Fars bölgesindeki Türkleri dışarıya doğru iteklerler. O da diğer bölgelerdeki, mesela o Kaşgar bölgesindeki Türk nüfusunu hani haliyle arttırmış olur. Bu şekilde olacak. Tabii şimdi buraya girdik ama bir de bu işin tabii en başındaki hikayesine de dönmek gerekiyor. Yani e, bu İran tarihine bakmak gerekiyor. Onun için eline sağlık. Şimdi bu harita çok değerli bir harita aslında. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönem, sırtını da Türk devletlerine dayadığı dönem. Sen Safavilerle, Şah İsmail'le çok savaşta vermiş olsan yine de arkanda güçlü Türk devletleri olduğu dönem senin de tarihsel olarak en yüksek noktaya ulaşmayı başardığın döneme denk geliyor. En güneyde Babür Devleti. Değil mi? Şimdi oradan Hindistan'a atıf yapalım. Mesela çok yazıyorum. Özellikle Türkler Hindistan'dan bu dönemde ayrılmaya bakın diye. Bunların tarihsel olarak Hintlilerin Türklere karşı ayrı bir husumeti var zaten. En sağda işte güçlü bir Babür Türk Devleti, ortada Safevi Devleti, Osmanlı'da böylece en yüksek, en güçlü seviyesine ulaşabilmiş oldu. Çünkü insan kaynağı da bir yandan ticareti, insan kaynağı, işte sonuçta aynı milletin kurdukları devletler, bunun verdiği bir güç vardı. Bunu ne yaptılar? Önce işte Babür yıkıldı. Arkasından Safevi ile, işte onu anlatacağız. Safevi oradan Fars devletine çevirdiler. Ondan sonra da işte Osmanlı da yıkıldı. Yani düşmanını arkadan kuşat diye bir şeyi vardır. Bunların stratejisi vardır. Düşmanı arkadan kuşatırlar. Doğrudan bu büyüklükteki Osmanlı'yı yenemeyeceği belli. Önce hinterlandını yıkman gerekiyor. Yani o kültürel bağlı olan bölgeleri yıkman gerekiyor. Oradaki insan kaynağı akışını kesmen gerekiyor. Ondan sonra işte adım adım Osmanlı'ya doğru geliyorlar zaten. Şimdi tabii burada bu meşhur, değil mi? Haritalara bakıyorsun, işte Pers İmparatorluğu, Pers sürekli insanların kafasında biz çocukken de mesela okulda sürekli Evet. Pers İmparatorluğu, böyle bir algıyla beslediler insanları. Bunu da kasıtlı yaptıklarını düşünüyorum. Pers dediğin şey milattan önce 300'de kaldı. O zamanlar Tanrı'ya, Zeus'a Tanrı diyorlardı. O zamanlarda kaldı. Yani o kadar eski bir hikaye. Masal artık. Milattan önce 300'lerde Pers İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Farsların bir daha tarih sahnesine çıkmışlığı yok. Herhangi bir varlıkları yok. Arkasından ne oluyor işte? Abbasiler, işte tabi arada hemen arkası değil bunun.
İşte küçük beylikler oluşuyor. Lokal bölgeler tutuluyor. Arkasından işte 700'lerde işte Abbasiler bölgeye geliyor. Arkasından 900'lerde Gazneliler bölgeye geliyor. Tabii asıl Türk nüfusunun, yani Türk hegemonyasının başladığı yer Selçuklu dönemi, 1037'ler. Ondan sonra 1037-1040, evet, o zaman evet, başlıyor. 1037'den 1925'e kadar Türk yönetimi var İran'da. evet. Yani Gaznelileri hadi tamamını tutmadığı için saymasak bile, yani yarısına kadar Kesinlikle. giriyorlar ama binlerden sonra artık 1925'e kadar bu bölge Türk bölgesi. Türk devletlerinin kurulduğu bir bölge. Burada bir Fars yok, Pers yok, öyle bir hikaye yok. Kimse adlarını bile anmıyor. Yani Pers diye sonradan e, bu etiket İngilizlerle beraber tabii sonradan jelatinlenmiş bir hikaye. Sonra ne oldu? Eline sağlık. Safavilerden sonra Afşar Hanedanı geldi bölgeye. Sonra ne yine oldu? Türk. Yine Türk. Sonra ne oldu? Kaçar Hanedanı geldi. Türk. Kaçar Hanedanı'nın haritasıyla bugünkü İran haritası aynı. Yani üzerine ne bir şey koymuşlukları var, ne yani biraz eksik tabii, üstü bir şey koymuyor ama sınırlar küçülüyor biraz da. Biraz daha küçülmüş haliyle Kaçar Hanedanı'nın haritası neyse bugünkü İran haritası da o. Yani Farsların bugünkü İran haritasını oluşturmak için verdiği hiçbir savaş yok. Şimdi bu Kaçar Hanedanı'nın bayrağını, değil mi, orada görüyoruz. Bugünkü İran bayrağıyla aynı İran bugünkü bayrağının İran bayrağı. aynı. Yani o İran bayrağı diye bildiğimiz şey Türk bayrağı. Hı hı. Aradaki farkı ne? Ortasındaki e, arma. Buradaki armada ne var? Elinde kılıç tutan aslan ve arkasında güneş sembolü. Bu zaten Türk bayrağı, Türk arması. Bunun Farslarla bilgisi yok. Şeyde bunu kullandı. İşte 1925'te Pehlevi geldiğinde o bu haritayı kullanmaya devam etti. Bu bayrağı kullanmaya devam etti. Sonradan Mollalara geldikten sonra, o devrimden sonra ortasındaki armayı çıkarttılar. Bugün işte bildiğimiz İran bayrağının armasını yerleştirdiler. Onun dışında renkleri bile değiştirmediler. Renkler bile, her şey aynı. Hatta bayrak İran bayrağına yani bu bir operasyon aslında. Safavi tarihine çöktüler. Yani resmen çöktüler ya. Türk tarihine, o Safavi, biz Safavi'nin devamıyız diyoruz. Safavi Hı ile hı. bir bağlantının, yani sadece orada yaşayan bir halksın aslında. Yani Belücüler neyse o dönemde yani tarih boyunca oradaki bir tek o yani Pers İmparatorluğu hikayesinin dışında o coğrafyada Belücü neyse, hatta Kürtler neyse, orada Kürtler de o bölgedeydi daha çok. Daha sonra yukarıya doğru, Anadolu'ya doğru e, yayıldılar. Sen de onlardan bir tanesiydin. Farkı ne? Tabii ki şeyde haksızlık da etmeyelim. Kültürel bir hegemonyaları var. Yani güçlü bir dilleri var. Edebiyatları güçlü. Haliyle buraya gelen Türkleri dil olarak da edebiyat olarak da etkilemişler. Ve Farsçayı kullanmışlar. Yani bunun dışında bir şeyleri yok. Evet. Kendilerine bağımsız bir 1900 hükümet yok. 1926 Rıza Şah Pehlevi ile beraber başka bir yönetime geçiliyor. Yani artık Evet, Farslar evet, yönetmeye başlıyor bölgeyi. evet. Daha Evet. sonra bugüne geliş sürecinde herkes biliyor işte. Tabii, tabii. Şimdi ne oldu? Ee, şeyle beraber, yani Pehlevi ile beraber ülke Fars devletine dönüştü. Yani tabii ki içeride Türkler var ama ya bunu nasıl örnek verebiliriz? Şimdi mesela Osmanlı yıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ermeni nüfusunun ta ilk Türkler Anadolu'ya geldiğinden beri, değil mi, daha fazlaydı. Hiçbir değişiklik olmadan Ermeni nüfusunun kaldığını varsayalım. Cumhuriyet de kuruldu. Geldi İngilizler buraya. E, Ermenileri buraya mesela adını Anadolu Devleti'ne çevirdiler. Ermenileri de ülke yönetimini Ermenilere verdiler. Sonra Ermeniler döndü. Dedi ki biz Selçuklu'nun devamıyız. Hı hı. Şimdi bu ne kadar, değil mi, tuhaf duruyorsa, Farsların da biz Safavi'nin devamı izlemesi o kadar tuhaf. Yani Ermenilerin burada yaşıyor olmuş olması Anadolu'da Selçuklu'nun devamı yapar mı? Değil Yapmaz. mi? Yapmaz. Şimdi Farsların da o bölgede yaşıyor olması onları Safavi devletinin mirasçısı yapmaz. O miras onlara ait değil. Sadece İngiliz propagandasıyla, bunun da sebebi var. Yani bunu laf olsun diye yapmadılar. Bunu niye yaptılar? E, Birincisi, daha sonra kuracakları işte İsrail'le zıtlar dengesi üstünden Orta Doğu'yu yönetmek için
Bu düşmanla da yönetirsin. Yani iki kutupla yönetirsin. Yani tek bir bu ikisi ya bunlar nasıl arkadaş işte aynı zamanda savaşıyorlar falan. İnsanların kafası hep bir gider gelir ya. Birbirine füze atıyor. İşte ama biz de çıkıyoruz diyoruz ki ya bunları bakmayın birbirine füze attığında bunlar bir arada diyorsun. Diyor ki ya füze atıyor ama böyle olur zaten. Yani zıtlar dengesiyle yönetirsin. Nasıl Sovyetler, Amerika zıtlar dengesiyle dünyayı yönettiler. Şimdi Soğuk Orta Savaş. Doğu tabii bunun küçüğünü Orta Doğu'ya yaptı. Fars İsrail Yahudi zıtlığı üstünden Orta Doğu'yu şekillendirdi. İkinci misyonu neydi? Rusya, Ermenistan, İran duvarıyla Türk dünyasını birbirinden ayırmış oldu. Bizim bu işlerden zihinsel olarak o kadar uzaklaştık ki bu insanların yani Türk dünyasını bölmek için harcadığı çabanın neden olduğunu bile unuttuk artık. Aradan geçen 100 yıl boyunca. Senin işte o şeyi araya duvar örmek için e, ciddi bir mücadele verdi adamlar. Aslında bunu da başardı. En büyük duvar zihinlerde örülür. Yani Evet. sınırlara ördüğün duvarlar yıkılır ama zihinlere duvar örmeyi başarırsan onu yıkmak daha zor ki adamlar bunu yaptı. Ondan dolayı mesela Türk dünyası TDT işlerine ister sağcı olsun ister solcu olsun işte kendini Türkçe olarak tanımlasın. Gir hesaplarına bak böyle sabah akşam Türkçülük yapar. Hesabına gir bir tane TDT üstünde tek sözü yoktu. Çünkü o zihninde o duvar zaten örülmüş onun. Ondan bir türlü orayı kendinden göremiyor. Bu işin bir bütün olduğunu, bunu ayırmak için uğraştıklarında fark edemiyor. Şimdi Akıllar devamına batıya gelelim. kiralanmış. Bu şeyle kurdular. Bugüne Akıllar batıya aynen kiralanmış öyle. diyoruz burada. Şimdi Evet. bugüne doğru geliyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bugüne doğru geliyoruz. Ne oldu? Biz aslında Suriye'de 13 yıldır İran'la e, vekalet savaşı yapıyoruz. Hı hı. Yani biz İran'la böyle dost kardeş iki komşu değiliz. 13 yıldır vekaleten birbirimizle savaşıyoruz zaten. O Esad'ı destekliyor. Hizbullah üstünden Türkiye'nin desteklediği ÖSO'ya değil mi? 13 yıl boyunca bir savaş verildi. En son savaşı Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği gruplar kazandı. Ne oldu? İran tası tarağı topladı gitti. Esad'la beraber. İşte savaşıyor musun demek ki? Sen Evet. savaşı kazandın, İran çekti gitti. Sen kaybetseydin sen çekip gidecektin. Bütün senin desteklediğin gruplarla beraber Suriye'ye bir daha adım atamamak üzere çekip gidecektin ve işte orada bitmeyecekti. Sonra seni Irak'tan kovacaktı. Sonra Irak'tan kovacaklardı. Sonra Lübnan'dan, en sonunda Kıbrıs'tan kovacaklardı ve Türkiye işte doğuda bir duvar, işte İran, Ermeni, Rusya, güneyinde işte bir yandan PKK duvarı, aynı zamanda bunların müttefiki Fars duvarı, en sonunda senin de Kıbrıs'tan da kovalar. Aynı zamanda İsrail'de şimdi görüyoruz nasıl tanzik yapıyor bize. Bunlar bir arada. Bunlar bir arada. Ege'de Kıbrıs'tan de en son Yunanistan'ı destekleyerek tabii, sağda batında da sıkıştırma. Yunanistan, Anadolu'ya sıkıştın kaldı. Peki yani burada yaşama hakkın mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Sonra hani kurbanlık koyunun beklemesi gibi, sırasını beklemesi gibi sıranı beklersin. Peki ne oldu? Peki İşte Türk Hüseyin, bu 3 Ocak 2032'de İran Bakü'yü, Suriye ve evet, Irak'taki Türk üslerini vuracak dedin. Bundan bir evet. kısa bahsedebilir misin? Öngörün nedir? Tabii. Şimdi Mehdi çıkıp açıklamasını yaptıktan sonra 3 Ocak'ta bu olacak. Oradaki argüman bu olacak. Bunlar Siyonist. Zaten İran'ın içinde karıştırdılar. İran'daki Türkleri ayaklandırdılar bu Siyonistler. Bunlar biz beraberdik. İran'ı bölmeye çalışıyorlar. Bizim bunları bertaraf edip ondan sonra da işte Kudüs'e hemen onu da sıkıştırdılar araya. Ondan sonra da Kudüs'e gitmemiz lazım. Kudüs'e gidebilmemiz için de önce bizim Bakü'yü yıkmamız lazım. Orayı da İran'a katmamız lazım ve Ankara'daki hükümeti de yıkmamız lazım. İşte Türkiye'de bertaraf etmemiz lazım. Bölgeden dışarı atmamız lazım. E, çıkışıyla harekete geçecekler. Bir yandan Bakü'yü vuracaklar. Ama Türkiye'ye doğrudan saldırmalarını beklemiyorum. İlk baş için en azından savaşın ilk başlangıcı için. Çünkü Türkiye'ye doğrudan saldırdığında istersen hani NATO istediği kadar zayıflamış olsun, hani çözülme sürecinde olmuş olsun. Savaş başladığında hala böyle bir sonuçta hani Amerika tarafı dışarıda kalacak olsa bile işte Avrupa NATO'nun içindesin. İster istemez onları da karşısına almış olmamak için muhtemelen Fransız aklıyla diyeyim. Bunlar
Irak'taki ve Suriye'deki Türk üslerine saldıracaklar. Yani doğrudan Türkiye'ye değil, Irak'taki, şimdi Suriye'de yeni üsler kuruluyor. Buralarda Türk üslerine kendi proxileriyle beraber, direkt İran'dan değil de kendi proxileri üstünden bu bölgedeki Türk üslerine saldıracaklar. Şimdi bu ataklar geldiğinde haliyle Türk ordusu daha da güneye inecek. Hem Irak'ın içine girecek, hem Lübnan'ın içine girecek. Çünkü Lübnan'dan da gelecek bu atak. Oradaki Hizbullah üstünden de Türkiye'ye atak gelecek. Türk üslerine. Hem Lübnan'a girmiş olacak güneye doğru. Hem Suriye'de daha fazla güneye inmiş olacak. Hem Irak'ın içinde daha fazla güney. Çünkü Irak'ın içinde de Amerikan üslerini vuruyorlar. Yani çok fazla İran grupları var. Bunlarla da çatışmalar başlayacak. Savaş başlayacak daha doğrusu. Aynı zamanda da hem Nahçıvan üstünden hem de yani Süleymaniye üstünden İran'a Türk ordusunun girişleri başlayacak arkasından. Tabii ilk hamleyi İran işte Bakü'ye doğru, belki bir süre İran Bakü'ye doğru yaklaşabilir. Onu da söyleyeyim. Yani ilk savaş başlar başlamaz Türk ordusunu durdurmaya çalışacağı için, Irak ve Suriye içindeki üsleri vurarak meşgul edeceği için hızlı bir taarruzla İran ordusu Azerbaycan işlerine kadar girebilir. Yani bu büyük ihtimalle böyle bir şey olur diye de bekliyorum. Yani ilk savaşın ilk bir ayında, ilk 15 gününde hızlı bir şekilde Bakü'ye kadar bile ilerleyebilirler. Ama bunu ilerleseler de bunun bir önemi yok. Türk ordusuyla Azerbaycan ordusu bir şeyi savdıktan sonra, yani bu Irak ve Suriye'deki o çatışmalarla beraber arkasından Tahran'a kadar ilerleyecek Türk ordusu. Peki Ve burada bir şey bölgedeki daha sormak istiyorum. Bu savaşta Türkiye, Azerbaycan tabii yan yana. evet, Başka bizim bölge ülkelerinden destek gelir mi? mesela İran'ın burada Barzani, çevresinde, doğusunda. şimdi Barzani hükümeti de, mesela Barzani bölgesinde Kürtler de Türkiye'nin yanında olacak. Irak hükümeti de Türkiye'nin yanında olacak. Suriye'deki hükümet de Türkiye'nin yanında olacak. Lübnan'ın e, Hizbullah dışında kalan grupları da Türkiye'nin yanında olacak. Yani Lübnan'a girdiğinde Türkiye yalnız kalmayacak. Orada Hizbullah dışındaki Lübnan ordusu Türk ordusuna destek olacak. Türkiye ile beraber hareket edecekler. Suriye aynı şekilde Türkiye ile beraber hareket edecek. Barzani Kürt bölgesi Türkiye ile beraber hareket edecek. Merkez hükümet de Türkiye ile beraber hareket edecek. Yani Türkiye bölgede tek başına İran'la mücadele ediyor durumuna düşmeyecek. Türk devletleri de, mesela Pakistan da Azerbaycan'a destek atacak. Tabii aynı zamanda Pakistan'ın da kendi savaşını veriyor olacak Hindistan'la. Çok güçlü bir desteği olmasa bile insan kaynağı konusunda destek atacak. Yani asker konusunda destek atacak. Elinden geldiğince o da yardım edecek. Ve tabii bu sadece Tektepe değil. Aynı zamanda Türk donanması Pasifik'e açılmış olacak. Sadece kara birlikleriyle değil. Benim sürekli yazdığım şey var. Asıl deniz savaşı Hint Okyanusu'nda, Basra Körfezi'nde, Umman Denizi'nde olacak diye. Bunu da 2021'den beri yazıyorum. Bunun sebebi de bu. Yani orada Hint Yarımadası'nda olacak savaş da beraber aynı dönemde İran'la Türkiye'nin vereceği savaştan dolayı Türk donanmasının, yani Türkiye'nin Somali'ye yerleşmesi, e, altında yatan sebepler bunlar aslında. Tabii ki başka Üslerinin olması. yani tabii bir sürü sebepler var ama okyanusu açılmaya çalışıyor. Ve donanmanın, değil mi, son yıllardaki gösterdiği o sıçrama da bunun habercisi zaten. Yani donanmada hiçbir hareketlilik olmasa şu anda anlattığımız bir hayal gibi gelebilir. Tabii bundan 3-5 yıl önce bunlar görünür değildi. Biraz daha böyle işte hikaye gibi kalıyordu. Ama artık öyle değil işte. Sen siyah gemini yaptın, üstüne uçak gemini yapmak için çalışmaya başlıyorsun. Yani Türk ordusu Hint Okyanusu'na hazırlanıyor. İşin Türkçesi Evet. bu. Basra Körfezi hazırlanıyor. Yani orada İran'la sadece kara savaşı değil, aşağıda güneyde deniz savaşı da olacak. Tabi asıl Hindistan'da olacak ama İran'la da olacak. Peki sonunda ne olacak? İran için konuşuyoruz tekrar. Türk ordusuyla Azerbaycan, yani diğer taraflarını sonra konuşacağız. Türk ordusu merkezinde Tahran'a kadar girilecek. Daha doğrusu Tahran'a zaten girilecek de başkenti de onlar güneye almaya çalışıyor. Bu olacakların onlar da farkında. İran'ın başkentini okyanus kıyısına almaya çalışıyorlar. Yeni başkentlerine kadar diyeyim. Nereye yaparlarsa oraya kadar Türk ordusu girecek. Tahran'a zaten girecek. Ve sonunda o biraz önce paylaştığın harita vardı ya. Yani Fars bölgesi ve geri kalan Türk bölgeleri bağımsızlıkları, yani o ülkeden ayrılmış olacak. Güney Azerbaycan devleti kurulacak.
Altta Kaşkay Türk Devleti kurulacak. Yukarıda Türkmen Devleti kurulacak. Beylikdüzü'lerin nüfusu 2 milyon civarında. Evet, bu harita. Beylikdüzü Devleti kurulacak ve bu şekilde savaşın sonunda, yani 2034-35 geldiğinde İran haritası bu olacak. Yeni İran haritası bu olacak. 2034-2035'te Evet, harita İran böyle şekil alacak ve harita Birleşik Devletler Türkiye'ye katılacak. Şimdi orada harita bu şekilde dönüştükten sonra ortaya çıkan yeni Türk devletleri, tabii aynı zamanda TDD kapsamında, ama bunlar Birleşik Devletler Türkiye'nin parçası olacak. Güney Azerbaycan'da olacak, Türkmen devleti de olacak. Kaşkay Türk devleti de Birleşik Devletler Türkiye'nin bir parçası haline gelecek. Tabii bunlar böyle silah zoruyla olacak şeyler değil. Şimdi bu yeni kurulmuş devletler olacak. Daha devlet yapıları tam oturmamış olacak. Gönüllü olarak, yani orada zaten Türk askeri de oraya girmiş olacak, yani bu bölgelerin tamamında Türk ordusu olacak. Yani dışında, Farsların bölgesi dışında kalan her yerde Türk askeri olacak. Belücüleri de hariç tutuyorum. Geri kalan bölgelerde Türk askeri olacak. Bunlar da kendi iç işlerinde bağımsız, yani dışarıda Türkiye'ye bağlı Birleşik Devletler'in bir parçası haline gelecekler. Ve bu süreçte, yani savaşın arkasından hemen ertesi gün olacak bir şey değil tabii. Birkaç yıl sürer. Yani 2034-35 savaş bittikten sonra 2036 ile beraber Türkiye'nin gündemi bunlar olacak artık. Yani bugünden çok farklı şeyler konuşuluyor olacak. Bu ülkelerin ortaya çıkan bu devletlerin Türkiye'ye katılma süreci, işte bununla ilgili düzenlemeler, referandumlar, Türkiye bunlarla meşgul olacak artık. Ve yeni dönemde yani bir sonraki videolarda işte bunun Hindistan bacağını konuşacağız. Adalar bacağını konuşacağız. 12 ada. Batı Trakya bacağını konuşacağız. Kıbrıs bacağını konuşacağız. Suriye, Irak, Lübnan ve Azerbaycan bacağını konuşacağız. En sonunda da bunların hepsini toparlayıp Birleşik Devletler Türkiye dediğimizde ne anlattığımızın resmi çok açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Evet, buradan 2034'e 2035'e bir öngörüde bulundu Hüseyin Kantürk. Birleşik Devletler Türkiye kapsamında. İlk bölümde İran'ı konuştuk. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Ben teşekkür Bu ederim. arada Çok sağ olun. yeni kanalın hayırlı olsun. Finans üzerine kurduğun yeni kanalın hayırlı Evet, olsun. evet. Hüseyin Kantürk adıyla YouTube'da bulabilirsiniz. Ya da bizim Dünya Frekansı'nın ana sayfasında linkimiz de var. Oradan da Hüseyin Kantürk'ün finans sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Çok Orada teşekkür biraz daha ediyorum izleyenler için de. herkese teşekkür ediyorum. Orada biraz daha kısa piyasalar üzerine değerlendirmeler olacak. Süper, süper. Tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman Hüseyin. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi seyirler. Sağ ol.